Evet, karşınızda WeChat Atelier. Peki ben bunu nereden buldum ya da bu animeye nereden rastladım? Twitter'da geziyordum. Bir anda karşıma düştü lavuk animesi. Yani milyonlarca izlenmeler almış. Dedim ki nasıl ya? Yılın en iyi animesi balon bir şey mi yoksa gerçekten öyle mi? Bir merak ettim yani çünkü global çapta bir paylaşım oldu. Türk arkadaşların yorumlarını da inceledim altında ve gerçekten güzel iş başardıklarını söylüyorlar. Mangasından güzel iş yaptıklarını söylüyorlar stüdyonun. Ben de o tweet'e kadar bu animenin adını bile bilmiyorken şimdi 5 bölümünü izlemiş oldum. 5 bölüm inceleme yapacağız. Neden bitmeden inceleme yapmadım? Çünkü olay daha yeni. Bu Twitter'daki gündeme takip edelim dedim ve bir 5 bölümken inceleyelim. Gerçekten millet 5 bölümdeyken bunu diyorsa benim de 5 bölüm izleyip bunu diyebilmem gerekiyor ama şöyle bir durum var. Ben casual bir izleyiciyim. Ne mangasını okudum ne de bu minimalde önceki yılki best of animeleri izledim ama bu dikkatimi çektiği için ekstra Twitter'da biraz fazla etkileşim aldığı için bunu bir izleme kararı aldım. Şimdi bir analizleyelim. Neden beğenilmiş olabilir? Neyi iyi olabilir? Bana ne hitap etti? Ben beğendim mi beğenmedim mi? Bunları bir konuşalım. Şimdi böyle videolar nasıl çekiliyor acaba? Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Ana karakter Koka'dan başlayayım. Ben ana karakteri beğendim. Güzel. Dikkat çekici bir amacı var. Çocukluğunda gücü olduğunu zannediyor ama ya büyücülük de biraz farklı işliyor bu evrende. Yani ben biraz Merlin kafası gibi düşündüm. Söylemeli falan. Öyle değilmiş. Başlangıçta öyle anlattılar çünkü. Ya öyle anlatmadılar da öyle hissettiriyor. Biraz klişe düşündüm, klasik düşündüm. Ama farklı işliyormuş. Nasıl farklı işliyor? Coco'nun anasının dükkana geliyor. Küfür diyor işte diyor ki ben diyor büyü yapabiliyorum diyor. Düzelteyim bunu diyor. Takıyor beresini, sivri uçlu şapkasını. Geçiyor bir tane yere, dükkana. Kapatıyor her yeri. Ama yani Kifri de salak biraz yani dikkat edilebilirdi aslında bayağı bir. Madem bunu bu kadar gizliyorsun çocuğu bırak yani büyükler tutsun kapıyı falan. Normal kalemle yazıyor. Büyüler kalemle yuvarlakla kapatıyorsun. Bu şekilde işliyor büyüler. Hiç beklemediğim bir şeydi bu arada. Hiç aklımdan bile geçmedi. Gayet güzel olmuş bu. Hoşuma gitti yani hiç beklenmedik yerden iyi şeyler. Koko bunu görüyor tabii. Cadılar seçilmiş kişi cart cırt yalan olduğunu anlıyor oradan. Onunla durmuyor. Durmaz. Normal. Alıyor kitabını geçiyor tavan arası bir yere, bir odaya. Başlıyor çizmeye. Ama yani o kitaptaki en weak büyü bile yüksek ihtimalle çok güçlüdür. Çünkü yasaklı bir büyüye benziyor hepsi. Yapıyor. Boktan oluyor böyle. Diyor ki lan tracing'i çözüyor bizim çizim şeyinde. Amiasında tracing'i çözüyor. Alıyor kağıdı üstüne koyuyor. İnanılmaz büyük bir büyü yapıyor. Ona gülmüştüm hayvan. Tamam tracing'i buldun da niye o kadar büyük bir büyü yapmaya kalktın hemen. Git orada 2-3 başlangıç giriş büyülerden yapalım. Gitti. Ejderhalı falan bir büyü seçtiydi herhalde. Ona biraz gülmüştüm. O büyünün zaten kötü olduğu ya bağırıyor ya. O kadar geniş bir büyü ki. Onu çiziyor. Ona buzlar geliyor. Evi komple donduruyor. Bu yasaklı büyü olarak geçiyormuş kitapta o büyüde yasaklı büyü. Ve hayalindeki o cadı olma falan ilk yaptığı büyüyle de annesini kaybediyor değil de herhalde. Geri dönmesi mümkün müymüş? Öldü mü bilmiyorum vallahi yani oradan dönmesi zor gibi geliyor ama yüksek ihtimalle geri döndürülüyordur. Kifli öyle diyor aldığında. Kifli de sonradan uyanıyor olaya lan diyor. Kesin büyülü bir şeyler var bu işte diyor. Yasaklı büyüler var diyor kitapta diyor. Geç kalıyor ama. Bayağı geç kalıyor bence. Alıyor Koko'yu getiriyor okula. Okul mu talebe eğitim göreceği yere getiriyor. Kendi evi gibi bir yer. Orada diğer yan karakterlerle tanışıyoruz. 3 tane Agot, Tetia, Riche. Yan karakterler bence iyi. İyi işlemişler animede. İzlemesi keyifli. Hepsinin bir birey olduğunu hissediyorsun. Random değiller. Kifli de aynı şekilde. O da bir bayağı iyi anlatılıyor bence. Özellikle o bir yerde Büyük Kalesi'ne gidiyorlar. İnanılmaz bir yer. Ben yer üstünde beklerken yer altında çıkıyor. Denizlerin altında bir kale. İnanılmaz cool geldi. Kifli şimdi kaleye gitmişken Agot arkadaşımız bir akıllılık yapıyor. Biraz kıskanma demeyeyim de nasıl bir şey var. Yani Agot sevmiyor bizim Koko'yu. Onu erkenden büyücülük sınavına gönderiyor. Portal açıyor bir tane gönderiyor oraya. Ama yani Koko daha dün öğrendi büyüyü hemen sınava soktu. Yani yaptığı iş değil de karışmayalım çok fazla. Sınava gidiyor sınavda uçan balon dağların üstünde çıkan bir tane şey. Abi bu arada Kifre diyor ki diyor şu an göndermem hiçbir talebemi diyor o sınava diyor. Çünkü en yüksek konumdaymış. Rakım çok yüksekmiş oralarda şu an. Niye öyle dedi bilmiyorum yani. O zamanlarda rakım çok yüksekmiş. Bizim Koko ne yapıyor ne ediyor? Çıkıyor. Bir tane de tatlı bir karakter alıyor. Geliyor tekrar. Portalı açıyor Kifri. Şeye dönüyor eve dönüyor. Talebelere gittiği yere dönüyor. Agot'un yaptığını öğreniyor. Hemen kendini gidiyor kurtarmaya. Bir açıyorlar portalı tak. Koko kapıda. Aslan parçası orada dikiliyor. Agot sonunda bir rage'i basıyor. Sinirleniyor falan böyle. Kaçıyor hemen oradan.
Orada Koko işte diyor al diyor. Getirdim bak diyor. Çiçekleri diyor. Hiç tepki bile vermiyor. Bir sinirlenmedik değil orada. Bizim Kifri gitmiş oradan cadı elbiseleri getirmiş. Bizim Koko'ya veriyor. Koko çıldırıyor falan bir mutlu oluyor. Sonra büyücülük okulu sırası başlıyor. Yani biraz buralar sıkıcıydı bence. Ama bu Kifri'ye kitabı veren ilk adamı görüyoruz. O büyücülük kısmında. Bir kovalama dönüyor. Bir labirente düşüyorlar. Büyücülük pazarı mı marketi mi neyse öyle bir ada varmış. Fener'in altında orada yaşanıyor bu olaylar. Bizim kara büyü ustası Lavuk bizim kerataları alıyor. 4 keratayı. Bebe olan büyücülerimizi alıyorlar. Portaldan geçiyor labirent orada bir tane ejderha çıkıyor. Bunlara saldırıyor falan. Şimdi Koko sakar birisi. Gidiyor Agot'a dokunuyor bir şey söylemek için. Agot zaten sinirli. Çizdiği büyüyü yamuk çiziyor. Bir rage geçiriyor ve orada da mesela Agot'a hak verdik. Abi dokunmayacaksın sakarsın falan. Zaten sinirliler sana. Bir anda gelmişsin random büyücü olmuşsun falan. İşte böyle dinamikler bu anime için bence çok iyi olmuş. İzlemesi falan bu yüzden keyifli oluyor. Bir şekilde Dragon'u eziyorlar. Kifri de bunları buluyor. Açıyor oradaki kapıyı. O Twitter'da gündem olan sekans yaşanıyor. Kifri Power Show. İşte o alan açılıyor bir anda böyle bulutları açıyor. Su büyüsüyle ışık büyüsünü karıştırıyor bir ejder çıkarıyor. Bu bizimkilere saldıran ejderin en az 20 katı falan herhalde o. Onunla dağılıyor, kurtarıyor. 5 bölüm bu şekilde bitmiş oluyor. Sonuç olarak yılın animesi demek için bence erken. Gelmiş geçmiş en iyi aksiyon sayfalarına sahnelerine sahip demek abartı. Ama izlenmeyecek kadar kötü değil. Keyifli bir anime, keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. 5 bölüm izleyin bence. Zaten bu videoyu izlediyseniz kesinlikle öncesinde izleyip gelmeniz lazım. Çünkü bayağı spoilerlı bir içerik. Kısaca bu şekildeydi düşüncelerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp abone olmayı unutmazsanız iyi olur. Hoşçakalın.